Duyduk. Yine eğitim üzerinden örnek vermek gerekirse mesela katılımcılar aktarıyor. İşte yönetici şu şeyi söylüyormuş, hani kişinin bağlı olduğu yönetici, ya ne gerek var onlara, sen gel burada şu işi hallet filan gibi, yani gelişime ne kadar açık olması gibi. Dolayısıyla çalışanların yönetiminden algı nedir? Burada hep algıyı tabii tanımlıyoruz. Kurum birleştiricisi nedir, dördüncü boyutumuz? Yani değerleri nedir? Değerlerin davranışlara yansıması nedir? Ama buradaki kritik nokta, web sitesini açıp da değerler detayı varsa tanımı veya firmadan istediğimizde siz bu hangi davranışlarla bu değerlerin yansımasını istiyoruz değil. Bu direkt olarak o şirket çalışanlarının tanımladığı algıdaki değerleri kastediyoruz, onların davranışlarını. Peki stratejiler neyi vurguluyor? Büyümeyi mi vurguluyor? Koştur mu diyor? Biraz yavaş, temkinli ol, aman dikkat et, hata yapma mı diyor, veya üret bize, fikir üret mi diyor. Dolayısıyla stratejik vurgular bir beşinci boyutu ve sonuçta bir sonuncusu da, altıncısı da, acaba kurumda ne alkışlanıyor, ne başarı olarak tanımlanıyor, acaba geliştirmek mi kendisini, yeni bir ürün mü geliştirmek, yoksa satışları mı arttırmak, orada konan KPI'lara mı hizmet etmesi şeklinde. Yoksa iletişim, hani orada rol model olmak mı gibi şeyler, alkışlanan faktörler nedir diyoruz, başarı kriterleri nedir diyoruz. Bunların hepsini algı bazında ölçmeye çalışıyoruz. 6 tane bileşeni var diyelim, biraz daha somutlaştırma anlamında. Bir aşama ileri götürürsek peki nasıl ölçüyoruz dediğimizde, sonuçta iki ekseni olduğunu düşünün. Bu eksenlerden bir tanesi, hani yatay ekseni söylüyorum. Acaba organizasyon ne kadar içine dönük, ne kadar dışa dönük şeklinde. Birincisi bu, yani piyasaya, farklılaşmaya odaklı olması veya kendi içine odaklı olması. Bir ikinci boyutu da dikey olarak gördüğünüz eksende esneklik ve inisiyatif alması, yani ne kadar esnek olması, ne kadar daha düzen odaklı, ne kadar kontrol odaklı olması, işte istikrar ve kontrol olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu iki ekseni kestiğimiz zaman dört tane kadran oluşuyor. Bunlar bizim kurumdaki, yani olabilecek, görülebilecek, bu bileşenler bazında görülebilecek dört tane farklı kültürü tanımlıyoruz ve bu da işte kullandığımız modelde OKAI olarak adlandırılıyor ve rekabetçi değerler modeli olarak hani bir alt ismi var. Dolayısıyla rekabetçi değerler modeline göre kurum kültürünü bu şekilde tanımlayabiliyoruz veya ölçebiliyoruz. Tabii ki bileşen bazında veya genel olarak direkt budur veya budur değil, bunların dereceleri nedir, bileşenlerdeki dereceleri nedir, onları görüyoruz. Şöyle hızlıca baktığımız takdirde zaten vakamızda da göreceksiniz nasıl sonuçlar çıktı diye örneğimizde. Hani bir tanesi, eğer ki daha esnek, daha hani kuralcı olmayan bir yaklaşımsa ve kendi içine dönükse, o zaman bunu çalışan odaklı veya aile kültürü diyoruz buna. Hani bir aileyi düşündüğümüzde esasında çok güzel açıklıyor. Çalışanları dinlemek, kişisel sorumluluk almalarına izin vermek, daha fazla takım olarak gündeme gelmesi, takım çalışmalarının daha önde olması. Mesela hemen parantez içinde söyleyeyim. Bir kurum aile kültürü bayağı önde çıkmıştı ama satış da çok öncelikliydi. Hani hangisi yensin değil de uyumlama anlamında takımlar olarak satış hedeflerine dönüştürdük. Bireysel hedef olarak ve inanılmaz performans arttı örnek olarak. Hani bir uyumlama örneği. Daha fazla takım toplantılarının yapılması, işte herkese saygı gösterme. Yani burada daha böyle aile içindeki değerlerin, o iletişimin falan çok önde olduğu. Tabii ki belli eksileri söz konusu olabiliyor. Gereğinden fazla hoşgörü, sohbetler, belki sonuçlara odaklanmadan bunların daha önde çıkması, sorunlara veya sonuca değinmemek, yalnızca iç odaklanmayı teşvik etmek şeklinde, piyasada neler gerçekleşiyor filan, hani bunlardan uzaklaşma gibi. Baktığımızda hala içine dönük ama istikrar ve kontrol öne çıktığında artık buna düzen odaklı veya hiyerarşik kültür diyoruz. İşte prosedürlere uygun hareketleri
sürdüm. Her zaman o sistem var, düzen var, onlara uyum var şeklinde bir kültür. Eğer ki hani aynı ters saat yönünde dönersek, eğer ki istikrar ve kontrol önemli ama artık dışa döndü firma, daha çok öyle bir eğilim var. O zaman pazar odaklı diyoruz. Hani ismi üzerinde daha dışarıya, daha müşteriye, sonuçlara odaklanması anlamına geliyor. Müşteriye daha fazla odaklanma, işte müşteri veli nimetimizdir mantığıyla o işleri, taleplerini yerine getirme çabası, hepsini halledebiliriz çabası. Tabii ki orada süreçleri filan zaman zaman ihlal etme durumu filan da söz konusu olacak. İşte üretim ve yani insan boyutu biraz ikinci plana düşebiliyor orada. Ve işte müşteri lehine dengeyi kaçırabilmek gibi bir olumsuz sonuçta söz konusu olabiliyor. Bir sonuncusuna geldiğimizde artık dışa dönüyüz ve esneyiz. Buna yenilikçi, yenilik odaklı kültür veya inovatif kültür diyebiliriz. Daha fazla risk alınabilen, daha fazla fikir üretilebilen, daha fazla hani dahil edilen bir kültür diyelim. Hani burada girişimciliği sonuçlarına döndürme daha önde oluyor. Artı tarafına baktığımız zaman daha fazla alternatif düşünme, daha yaratıcı olma, daha fazla çalışma, daha az şikayetçi olma. Yani burada herhalde gözümüze canlandırabileceğimiz en güzel firma tipleri startuplar mesela. Hep filmlerini seyrettik, işte ne bileyim Apple'ın kuruluşunda Steve Jobs'ın yani sürekli çalışıyor olması, bir şeyler üretiyor olması gibi yapılar. Dezavantajları herkesin her istediğini yapmasına izin vermek, kaos ihtimali oluşması, güvenlik ve kaliteyi göz ardı edebilmek gibi. Özellikle hani iş hayatına yansıması startup tarzında veya küçük ölçek başlayıp inovatif bir kültür olduğunda, büyüdüğünde kontrol biraz daha zorlaşabiliyor örnek olarak gibi. Hani bu böyle detaylarıyla böyle bir modeli kullanıyoruz diyelim, ölçmek için ve bu kapsamda acaba bizim vakamızda durum nedir diye sözü Dile'ye verelim. Çok teşekkürler. Küçük bir şey ilave etmek isterim müsaade edersen. Tabii Rekabetçi ki. değerler modeli niye ismi rekabetçi değerler modeli? Çünkü aslında siz bir çalışan odaklı kültürdeyseniz pazar odaklı kültürden biraz fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani ağırlıklı olarak çalışan odaklı kültürdeyseniz. Özellikle de bu çapraz kısımlarda, bölgelerde veya çok yenilik odaklı bir stratejiniz onu istiyorsa düzen odaklıdan biraz fedakarlık yapmanız gerekiyor. Veya sistem, hiyerarşi bizim için çok önemli, hata yapmamak, mükemmellik, verimlilik çok önemli diyorsanız aynı zamanda da yeniliği yaşatamazsınız. Şimdi dolayısıyla aslında bu kültürler birbirleriyle bir anlamda rekabet eden kültürler haline geliyorlar. Şimdi o noktada da önemli olan belirleyici hiçbir kültürün birbirine göre bir artısı eksisi yok. Aynı hani disk gibi kişiliklere bakarken hepsinden şirkette biraz var. Ama iyi kültür kötü kültür olmadığı gibi strateji acaba hangi kültürü şu anda daha fazla istiyor, arzu ediyor, dile gelse bana biraz şundan, biraz bundan azalt, biraz bu tarafı yükselt der. Aslında yapmaya çalıştığımız ve ölçmeye çalıştığımız da bu oluyor. Ama başlangıç noktası olarak modelimiz bize bu anlamda güzel bir zemin sağlıyor. Şimdi biz buraya baktığımızda firmamızda, BNS firmasına baktığımızda raporu tabii çok daha detaylı ama burada göreceğiniz gibi bunu son derece numarik bir şekilde görme şansımız oluyor. Yani iki tane görüyorsunuz burada. İki farklı ne diyeyim şekil ve sonuç görüyorsunuz. Bir tanesi kırmızı, biri kesik çizgili. Kırmızı olan bugün sorduğumuzda hangi kültürü hissediyorsunuz? Tabii bunu böyle sormuyoruz. Başka sorularla yani alt kırılımlı Çağlayan'ın biraz önce ilettiği lider kültür bileşenleri soruları altında soruyoruz. Ve onlara verdikleri cevaplara göre de bir kompozisyon çıkıyor. İnanın her bir şirket için bambaşka bir kompozisyon çıkıyor. Ve o kompozisyona göre de biz analizlerimize başlıyoruz. Şimdi ikinci kırık çizgili gördüğünüz ise çalışanlara şunu soruyoruz aynı zamanda. Yine aynı sorularda. Peki sizin elinizde olsa siz hangi kültürde çalışmak istersiniz?
Tabii ikisi başka şeylerle ilgili bize bilgi veriyor. Birincisi mevcut durumu anlamamızı, ölçmemizi söylüyor. İkincisi de ihtiyaç duyulan şeyi bize söylüyor. Yani acaba organizasyon içinde neye ihtiyaç var? Neyin ayarı biraz kaçmış olabilir? Bak bu arada bunların hepsi birer ihtimal. Yani bunu bu kadar numerik şeylerin altını daha sonraki aşamada nasıl davranışlara somutlaştırarak o kuruma özel inanışlara ve davranışlara döktüğümüzü beraber göreceğiz. Bir şey daha söylüyor bize aslında gönlünüzden ne geçiyor diye sorduğumuzda herhangi bir değişim veya dönüşüm inisiyatifinde veya projesinde bize nerelerden direnç gelecek? O sinyali de veriyor. Örnek vereyim. Mesela burası çalışan odaklı kültürde demiş ki 22,77 100 üstünden bakılıyor. Ama benim gönlümden geçen 28,84. Yani biraz daha bizim gelişimimiz işte önem verilsin. İşte liderlerimiz tabii araştırdığımız zaman orası çıkıyor biraz daha. Çalışan bağlılık tarafı öneme gelsin. İşte takım olmak da alkışlansın. Sadece bireysel sonuçlar değil. Yenilik odaklı 24,65 demişler ki orada biraz hani bu iyidir yani hani bir duralım. Bu arada 10 baz puanın altı hani çok böyle bağıran bir ihtiyaç olmamakla birlikte yine de dikkate alınması 5 ve üstünü biz dikkate alıyoruz. Pazar odaklı en hakim kültür burada gördüğünüz gibi 28,41. Bakın bunu 19,36'ya çekmeyi ve ona göre hani büyük bir kısmını bunun düzen odaklıya bir kısmını da çalışan odaklıya aktarmayı önermiş genel olarak katılımcılar. İşte sistemin, hiyerarşinin, süreçlerin tanımlı, belirli olması biraz daha belirsizlik ortamında kişilere yol gösterebilecek bir yapının kurulmuş olması düzen odağının temsili. Burada da 24,17'den 30,05'e bir geçiş var. Şimdi biz çok basit olarak ilk önce bu raporu elimize aldığımızda bir mesaj çıkarmaya çalışıyoruz bundan. Farklı her bir kültür boyutunda da bakıyoruz ama mesela buradaki mesaj bize şöyle geliyor. Güzel, büyümek önemli, pazar önemli, hakim kültür bu. Bunun farkındayız ama mutfağımızı da toplayalım. Süreçlerimizi de oluşturalım. Sistemi de devreye katalım. Takım olmayı da önceliklendirelim. Yani o pazar kültürünün daha sivri taraflarını biraz aşağı çekelim ve şeye doğru ne derler onun adına biraz daha düzen ve biraz daha çalışan odaklı kültüre doğru geçelim. Evet, yani şimdi biraz böyle raporla birlikte bizim gözümüzün önünde bazı şeyler netleşiyor ama tabii bu çok yeterli olmuyor. Şimdi o rakamları bizim ete kemiğe ve o şirkete özelleştirilmiş bir davranış ve inanışlar setine dökmemiz gerekiyor ki o dönüşüm planımızı hayata geçirebilelim. Şimdi bu firmada bu iş nasıl olmuş? Biraz isterseniz ona beraber bakalım. Biz yaptığımız workshoplarla birlikte tabii bu hani çok yapısal bir workshop, çok sistematiği olan bir workshop. Şöyle çıkmış bizde bu firmada demiş ki kurum birleştiricileri değerler anlamında sadakat ve bağlılık bizim için en önemli değerlerdir. İnsanları anlamaya çalışırız ve ne düşündüklerini önemseriz. Bunlar mesela değerlerle ilgili bize bir takım şeyleri söylüyor. Liderlerimizin, yukarıdaki tepe liderlerimizin bizim haklarımızı koruyacağına güveniriz. Bireysel çalışmayı takım çalışmasına göre tercih ederiz. Çünkü hız bizim için önemlidir. Örnek veriyorum, hız pazar kültürünün en belirleyici özelliğidir. Pazar kültürü bu şirkette kendini müşterinin isteklerine cevap vermek ve hızlı cevap vermek üzerine oluşturmuş. En iyi çözümü yöneticimizin bildiğine inanırız, güveniriz. O nedenle de onay almak isteriz. Bu da hani yöneticilerin tavrıyla ilgili bir şey. Yine pazar kültüründe hızla alakalı yönetici tipi direktif
bir direktif veren, ne yapılmasını gerektiğini hemen söyleyen, çünkü onu da derdi hız ve sonuç almak için olan bir yönetim. Dolayısıyla bunu da orada görüyoruz. Birbirimizle yakın ve samimi ilişkiler kurarız. Bu sıklıkla zamanı etkin yönetmemizi zorlaştırır. Bu da çalışan kültürünün bir özelliği. Bazen fazla hani muhabbet, sohbet, konunun dağılması, hani zamanın nasıl geçtiğini anlamadan verimsiz geçen zamanlar ve bunun da zaman yönetim problemi olarak karşısına çıkması. Olayları kişiselleştirerek duygusal tepkiler verebiliriz. İşte bu da aile kültüründen kaynaklanan bir durum. Müşteri ve hızlı çözüme gitmek için farklı fikirleri tartışmaya pek vakit ayırmayız. Yani yine burada hani o yenilikçi kültür, inovatif kültürle alakalı ya bir fikrin hızlıca beğenip harekete geçmek veya bu olmaz deyip çürütmek noktasında bir yaklaşım önümüze çıkıyor. Müşteri veli nimetimizdir ve memnuniyeti en öncelikli konumuzdur. Yine stratejik vurgularda müşteri çok önde. Stratejik vurgular genellikle üstten aşağı inen vurgulardır. Sonuç odaklıyız ve dış gelişmelere hızlı reaksiyon veririz. Hızlı reaksiyon için ortak aklı genelde ihmal ederiz. Başarı kriterleri çünkü hız, çabuk ve sonuca gitmek. Ama bu anlamda da ortak akıl ihmal edilen bir şey. Yöneticilerimizin bize ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini söylerler. Biz de ona göre aksiyon alırız. Bu da biraz yine çalışan kültürü ve pazar kültürüyle alakalı bir şey. Biraz ebeveyn tipi liderlik vardır çalışan kültüründe. Dolayısıyla hani karanlık tarafı odur diyelim. Verimlilik konusunu sonuca giderken sıklıkla ihmal ederiz. Bazen hatta şöyle dendiğini hatırlıyorum. Bazen attığımız taş vurduğumuz kuşa değmiyor. Dolayısıyla hani sadece sonda değil süreçte de verimliliği öne çıkarmalıyız. Standartizasyon ve süreçlere uymak konusunda zorlanırız. Dolayısıyla aynı işi aynı kalitede çıkarabilmek ve belli süreçlere göre hareket edebilmek burada öne çıkan sıkıntılar. Müşteri memnuniyeti, ciro, pazar payı bizim için en önemli başarı kriterleridir. Performans kriterleri de tamamen hani bunlar üstüne kurulduğu için hani bu da yine şirketin pazar kültüründeki hakimiyetini bize gösteriyor. Hata yapma konusu da burada şimdi hatırlıyorum. Biraz sıkıntılı bir konuydu. Dolayısıyla hani hata olduğunda özellikle hani onu analiz etme ve bakma konusunda da hani gerekli zamanı ayırmadıklarını söylüyorlardı. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman buraya sonuç mevcut kültürün yorumu kısmı bunu anketten okumak mümkün değil. Dolayısıyla inanın aynı grafiği veren bambaşka bir şirkette bambaşka bir hikaye çıkabiliyor. Yani biz her seferinde bir puzzle oluşturur gibi aslında kültür projelerinde o puzzle'ı oluşturmaya çalışıyoruz o şirket için. Sonucu aynı olsa bile arkasındaki hikayenin farklı olabileceğini her zaman aklımızda tutmaya çalışarak. Şimdi burada şirket büyüme hedefi var. Şahane. Globalleşme hedefi var. Pazar payını arttırma hedefi var. Ve aslında şimdiye kadar yaptıkları da onu Türkiye pazarında 3. yere getirmiş. Şimdi şöyle bir dilema var burada. Güzel. Ama bundan sonrası için özellikle de kalite sistemlerinin, süreçlerin çok daha titizlikle, detayla hatta iş alınırken sorgulandığı bir global pazarda şirketin bütün kalite yönetim sistemlerini gözden geçirmesi, çalışanların iç süreçleri oluşturulması, bu süreçlerin tanımlı ve belirli olması son derece önem kazanıyor. Yani görüntüde baktığınızda evet, pazarda büyümeleri gerekiyor. Bunu bir pazar kültürü istiyor gibi değerlendirmek çok yüzeyde bir bakış oluyor. Ama biraz daha stratejinin derinliklerine indiğimiz zaman aslında oradaki genel ses doğruyu okuyor ve diyor ki ya evet bizim biraz daha burada iş yapış şekillerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir entegre sistem kurma hayali, iddiası olan bir şirketin önce bunu kendi iç süreçlerinde entegre hale getirmesi ve uygulaması
Daha sonra da bunu hani müşteriye aktarması ve ürün olarak, hizmet olarak aktarması son derece önemli. Hani burada bu eksiklikler ortaya çıkıyor. Şimdi bize firma lider olarak gelmişti. Liderlik yaklaşımı olarak gelmişti. Liderlerin şikayet ettiği noktalara baktığımız zaman da evet, süreçler belli değil. O yüzden de karar veremiyor insanlar. Yani o öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Ve her seferinde gidip yukarıya soruyor. Veyahut yukarıdakiler o kadar etkili, dominant, sürekli direktif veren ve ne yapılmasını gerektiğini söyleyen, hıza ve sonuca önem veren liderler olduğu için hata yapma endişesinden. Bir de suçlanma kültürü var. Bu sefer hani aman başım yanmasın, derde girmesin, ben tedbirli gideyim diye sorma ihtiyacı duyuyor. Yöneticiler vakitlerini sonuç almaya adıyor. Evet, şimdiye kadar bu yetmiş belki, ama bir global pazarda böyle bir şeyle, böyle bir yönetim sistemiyle, böyle bir anlayışla ilerleyebilmek maalesef çok mümkün hale gelmiyor. Bilmiyorum Çağlayan, var mı burada aktarmak istediğin, ilave etmek istediğin bir şey? Sessizdesin galiba. Hayır, yok dedim, fazlasıyla yeterli. Sonrakileri merak ediyorum direkt. Güzel. Sonra biz olması gereken kültür, yani stratejileri verdiğimiz zaman olması gereken kültür ne olmalı diye sorduğumuzda biraz da o stratejinin alt kırılımlarıyla ilgili, işte piyasadaki tehditleri, olası riskleri de analiz ettikten sonra bu çalışmada şunlar öne çıktı. Dediler ki ya evet, biz bireysel başarı yanında takım çalışmasını bir kere önemsemeliyiz ve öğrenmeliyiz. Ama takım çalışması alkışlanmazsa, stratejik vurgu haline gelmezse, bir başarı kriteri haline gelmezse, o zaman stratejileri gerçek anlamda riske sokan bir durum oluyor. Her kararı yöneticimizin beklememeliyiz ve inisiyatif almalıyız. Yetki almak için teknik tarafta yeterliyiz, ama buna ilaveten yönetsel becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü bir problem anında biz birbirimize giriyoruz ve birbirimizi suçlama tarafına geçiyoruz. Yöneticilerimiz bize işi öğretsinler. Sorumluluğu biz alalım, onlar bizi daha fazla geliştirsinler, çünkü çok işimiz var. Bambaşka bir pazarda çok işimiz var. Bambaşka hani ülkelerde çok işimiz var. Dolayısıyla bize bu anlamda destek olmalılar. Güven ortamı çok iyi, ama bazen o konforla hani profesyonelliğimizi ve çalışma ortamımızı zedeleyebiliyoruz. Laubali yaklaşımlar olabiliyor. Hatta bazen o kadar iç içe giriyoruz ki doğru bir geri bildirim vermiyoruz ve halının altına süpürüyoruz işleri. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. E, Yine e, bizim mutlaka yaratıcılığımız güzel, girişimciyiz, ama bunu tabana yaymamız gerekiyor. Yine biz hızlı sonuç almak için, yine biz hızlı ilerleyebilmek için fikirleri çok fazla tartışmaya vakit ayıramıyoruz. Bir dakika, o olmaz, biz onu denedik deyip geçiyoruz veya o çalışmaz. Bak şimdi sana anlatayım yaklaşımı hepimizde hakim. Dolayısıyla bundan vazgeçiyor olmamız gerekiyor. Takım çalışmaları inovasyonu destekliyor, fikir tartışmasını destekliyor. Buna önem vermeliyiz. Müşteri odağımızı korumalıyız. Bu kesinlikle bizim bırakmamamız gereken bir şey. Dolayısıyla hani müşteri odağı, ama hani ne demek, bununla ilgili biraz sonra belki daha şey olabilir. Göreceğiniz slaytta detayını görebiliriz. Hız önemli bir başarı kriterimiz. Şimdiye kadar müşteri isteklerine, piyasa reaksiyonlarına, dışarıda olanlarına çok hızlı bir şekilde reaksiyon vererek buraya gittik. Ama acaba artık buna bu kadar ihtiyacımız var mı? Artık biraz daha temkinli olmaya, biraz daha mutfağı toplamaya, biraz daha, çünkü müşterilerden de memnuniyet şikayetleri gelmeye başlıyor. Hani onları analiz etmeye ve biraz durup hani iş süreçlerimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız olacak. Bazen ortak aklı hiçe sayıyoruz. Hatta konunun ilgili kişisi bile toplantıda olmadan karar alıp ona tebliğ ediyoruz. Dolayısıyla bunu
Sonrasında çok daha fazla zaman kaybı oluyor. Bu ortak aklı devreye ayırmak için ayırdığımız zamanı kayıp olarak görmemeliyiz. Hatta bu çalışma bile ona son derece hizmet ediyor diye de ortaya çıkmıştı. Buraya yazmadık. Verimliliğe daha fazla dikkat etmeliyiz. Neye odaklanacağız, neye odaklanmayacağız, hangi pazara gireceğiz, hangi pazara girmeyeceğiz, hangi müşteri bizim için önemli, hangisi değil. Analizini artık çok daha fazla yapmaya ihtiyacımız var. Kaynaklarımız da belli ve sınırlı. Dolayısıyla süreçlerimizi ve kaynaklarımızı bu analizi yaparak dağıtmalıyız şeklinde bir olması gereken kültür tanımlandı. Yine burada göreceğiniz gibi pazar kültürünü korumak istenen bir pazar kültürü var. Hızdan vazgeçmek istenmiyor. Bu güçlü kasları, müşteri odağını korumak istiyorlar. Buna ihtiyaçları var. Ama müşteri profilinin artık değişebileceğini, müşteri beklentilerinin değişebileceğini, hızın orada o kadar önemli olamayabileceğini, teknik standartların, hataların çok daha onların şu anki pozisyonunda önem kazandığını fark ederek biraz daha o yönde bir olması gereken kültürü tanımlıyorlar. Şimdi dönüşüm planı için yine yaptığımız çalışmalardan bir tanesi dönüşüm planını biraz böyle ele tutulur hale getirebilmek, somutlaştırabilmek ve önceliklendirmek. O anlamda da bizim kullandığımız yöntem koru, kazan, kurtul. Korumak istedikleri noktaları biraz önce de yapmıştım. Hani buna ilaveten söylediklerim, ürettiğimiz hizmete inanıyoruz, güveniyoruz. Bu güvenimizi taşımalıyız. Girişimci kafamızı korumalıyız. Çünkü bu ihtiyacımız olan bir şey. Yine dış gelişmelere yine takip edelim. Yani sağa geçmeyelim de solda kalalım. Grafiğin dışa odaklanalım, izleyelim. Hatta belki daha da fazla izliyor olmamız gerekiyor. Çünkü hani pazar tarafı değişiyor. Ama güzel bunları korurken burada hem bütün kültürlere ait korumak istedikleri şeyler var. Neleri kazanmalıyız dediklerinde de etkinliği ve verimliliği kazanmamız gerekiyor. Hız ve sonuca ulaşmak kadar süreç ve kaliteye de önem vermek gerekiyor. Yetki ve sorumlulukların farkında olup bunları kullanmak, alamadığımız, yapamadığımız işlerin nedenini ortaya çıkarmaya, analiz etmeye zaman ayırmalıyız. Yani biraz daha kontrol tarafında bir ihtiyaç duyuluyor. Nelerden kurtulmalıyız dediğimiz zaman da bu yöneticimiz her şeyi düşünür yaklaşımından, küçük başarılara odaklanırken büyük resmi kaçırmaktan, birbirimize kızıp suçlama kültüründen, verimsiz rekabetten, kaynatmaktan ve dedikodudan, şikayet etmekten, sonuç her şeyden önemlidir anlayışından ve bireysel başarı her şeydir yaklaşımından da kurtulmamız gerekir mantığıyla aslında dönüşüm için bize kültürle ilgili inanış ve davranışlar setini vermiş oluyor bu tablo. Şimdi hani kazandırmamız ve bırakmamız gereken şeyler netleştikten sonra Çağlayan bunları nasıl yapıyoruz? Hangi yöntemlerle kullanıyoruz? Sözü sana bırakayım. Teşekkürler. Sonuçta yani söylediğimiz gibi her plan birbirinden farklı dönüşüm planı. Fakat bunu uygularken dikkate almamız gereken bazı başarı anahtarları var. Bunu sabit tutmakta fayda var. Bu da nedir dediğimizde etki modeli dediğimiz başka bir deyişle acaba değişimi benimserken, bir dönüşümü benimserken hangi kriterler öne çıkıyor dediğimizde dört tane başarı anahtarını, kriteri öne çıkaran bir model. Nedir dediğimizde ilk başa ben belki bana göre en önemlisi belki en zor olduğu için liderlik ve çevre diyorum. Yani liderliğin sonuçta bu isteneni destekliyor olması. Hemen yanlış hatırlamıyorsam Melis Hanım'ın bir sorusuna cevap vereceğim. Soru uzun bir soru chatten belki görürsünüz. Şunu soruyor. Yani biz stratejik planlamada birçok SWOT analizi şu bu yapıyoruz ama gel gör ki kültür olarak adlandırdığımız yere geldiğimizde orada daha doğrusu kültürden dolayı ismi takılmamış olmakla beraber orada
biraz duvara tosluyoruz. Benim tabirimle, kusura bakmayın Melisa Hanım, böyle bir yorum geliyor. Kesinlikle, dolayısıyla o dönüşümü mutlaka liderliğin benimsiyor olması gerekiyor ve çalışanların bu mesajı alması gerekiyor. Çevrenin bunu destekliyor olması gerekiyor. İkincisi, yetenekler acaba ne derecede destekliyor? Yani neler isteniyorsa artık bunu sergileyeceğiz, şunu sergileyeceğiz dediğimizde yetenek davranışlar bunu desteklemesi gerekir dedik. İletişim, ne isteniyorsa bu iletişimin net olarak ortaya konması gerekiyor. Sizden şunu istiyoruz, bunu böyle sergilemeliyiz şeklinde. Ve tabii ki dördüncü boyutu da başarı kriteri olarak süreç ve sistemlerin bunu desteklemesi. Dolayısıyla bir dönüşüm planı uygulanırken bütün bu dördüne de nasıl hizmet edecek tanımlanması gerekiyor. Hani biz belki vaktimiz olsaydı bizimkiyle bağlayarak ne derecede nereye hizmet ediyor diye konuşurduk. Ama hani şey olarak hani mutlaka o dönüşüm planında bu dört faktörü de masaya yatırmak gerekiyor. Zamanımızı bir 5 dakika geçirdik. O yüzden hızlıca toparlayalım. Hani özet anlamında soruya, yine Melisa Hanım'ın sorusuna, demin tanımladığım soruya bir cevap anlamında. Şimdi eğer ki stratejiler, her şey oluşmuş ve ondan sonra da biz kültürü uyumlayalım dediğimiz zaman veya değiştirelim dediğimizde zor bir nokta. Ama başlarken, yani yola çıkarken, örnek olarak veriyorum, stratejik planlama mesela. Stratejik planlama içinde SWOT analizi. Ben çok çalışma yaptırdık bu anlamda birçok şirketle. Bazen de şirketler yapıyor, buradan devam edelim deniyor. Hiçbir zaman SWOT analizinde kültürün masaya yatırıldığı, nedir bizim güçlü yönümüz, zayıf yönümüz denen bir nokta yok. Oysa ki o noktada başlıyor olsa kültür, bizim kültürümüz nedir? Ve dolayısıyla bu stratejileri değiştirmeyecek. Biz hani yurt dışına açılalım veya büyüyelim veya yeni ürün geliştirelim değiştirmeyecek, ama kültürle onu bir rüzgar olarak, arkamızdan esen rüzgar olarak nasıl alırız da bunu yaparız? Dolayısıyla nasıl uyumlarız? Bu çok çok önemli bir nokta. Hani ben böyle bir mesajla tamamlamak istiyorum. E, Yani o çerçevede yani söylediğimiz gibi, sonuçta ilk baştan söylediğiniz gibi ölçemezsek yönetemeyiz şeyi. Hani bir ikinci mesajda kültürü masaya yatırıp analiz ettikten sonra acaba o uyum nasıl sağlanır? Bu şeyin, hani bu belki e, webinarımızın iki cümleyle özeti olarak aktarmak isterim. Dilek, var mı senin böyle hani bir mesaj olarak, sen bütün özet olarak ne aktarmak istiyorsun? Yo, bence çok önemli noktaları ortaya koydun. Hani ilavem yok. Teşekkürler. Peki. Çok çok teşekkürler katılımınız için. Dilek, bir sayfa daha geçersek, hani biz bu organizasyonel Tabii. sağlık webinarlarımıza devam ediyoruz. Üçüncüsünü tamamladık. En üstte gördüğünüz. Zaten hani katılımınız muhtemelen ya postlarımızdan ya mailingimizden alıyorsunuz. Yine gelecek, ama önümüzdeki programlarda da pardon, yanlışını işaretlemişiz. Hani 16 Mayıs'ı tamamladık. Dolayısıyla 29 Mayıs'ta çalışan bağlılığını masaya yatırıyoruz. 12 Haziran'da değişim yönetimini masaya yatırıyoruz. Ve 27 Haziran'da günümüzde çok gündemde bir konu olan çevik sistemi, ama bunu kültür boyutunda, çünkü daha çok hayata geçen konu artık çevik çalışılıyor. Peki kültür ne kadar adapte oldu? Bunları masaya yatıracağımız webinarlar. Katılımınız için çok çok teşekkürler. Ben hani mümkün olduğunca sorulara cevap verebildim. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de sunum veya kayıt var mı? Var, ama özür dileyerek hani bu şey için bir yarım kayıt oluşturduk. Onu paylaşacağız. Ama tekrarlayacağımız bir webinar olacaktır. Orada inşallah tam bir kayıt alacağız. Bu bizim zaman zaman Soru atladığımız bir sorabilir konu. miyiz diye bir şey vardı Çağlayan. Senin sertifikasyonun ortasında olduğunu biliyorum. Belki sen kalamayabilirsin, ama soru sormak isteyen olursa ben buradan yanıtlayayım istersen. Çünkü galiba chatte sonunda soru sorabilecek miyiz diye bir şey vardı. Evet, Melisa Hanım yazmıştı. Güzel bir soru Öyle mi? yazmıştı. Tekrar
soru oydu. Başka soru varsa veya atladığımız varsa hemen cevaplamaya Evet, çalışalım. çalışalım. Ee, Yok herhalde. Yani başka soru olarak gelmiyor. Beklentiler vardı. Elif Hanım'ın şeyi vardı. Ona ben cevap verdim zaten chatten. Tamam o zaman. Peki. Dolayısıyla o şekilde tamamlayalım. Çok çok teşekkürler katılımınız için. Böyle öğlen vaktini bize ayırıyor olduğunuz için daha da değerli bizim için. İnşallah bir sonraki webinarlarımızda, içgörülerimizde buluşmak üzere dileyelim. Görüşmek üzere.